Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda kırık buğdayla güzel bir lezzet paylaşacağım. Bir kase yaklaşık 250 gram kırık buğday kullanacağım tarif içerisinde. Pişirmeden önce bir kabın içerisine alıyorum. İçini kontrol edeceğim. Taş ya da herhangi bir şey var mı diye. İçini kontrol ettikten sonra buğdayı yıkayıp bir tencere içerisine alıyorum. Çocukluğumdan aşina olduğum bu lezzeti sizlerle de paylaşmak istedim. Daha önce yiyenler zaten lezzetinin nasıl olduğunu bilirler. Bugün sizlerle paylaşacağım tarif haşıl. İsmi biraz tuhaf ama lezzeti şahane bir tarif, yöresel bir tarif hazırlayacağım lezzet. Tencere içerisine 2 litre su ekledim. 1 tatlı kaşığı kaya tuzu ilave edip ağzını kapattım tencerenin ve ocağa aldım. Tencere içerisindeki su kaynadı. Bu aşamada ocağın altını orta ateşe aldım ve içerisindeki tüm su bitinceye dek tencerenin ara ara karıştırarak pişirmeye devam edeceğim. Yöresel bir lezzet olduğunu söyledim. Ben Sivaslıyım. Sivas'ta yapılan bir lezzet. Çocukluğumda evimizde her zaman yapılırdı. Bugün aklıma geldi. Ben de hazırlayıp sizlere sunmak istedim. Sizlere ara ara kontrol etmenizi öneririm. Buğday orta ateşte olduğu için dibine yapışabilir. İçindeki tüm suyunu çekti. İstediğim kıvama geldi. Ara ara karıştırarak pişirdim ve biraz karıştırıp ocaktan alacağım. Kırık buğdayı pişirdim, kenara aldım. Tencere içerisine 3 yemek kaşığı un ilavesi yapıyorum. Kavrulmuş unla güzel bir lezzet oluyor. Buğday ve kavrulmuş un. Kavrulmuş unu tencere içerisinde kavurduktan sonra içerisine hazırladığım buğdayı alacağım. Unu kavururken İçine 5 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Un kavrulurken topaklanmasın, topak topak kalmasın diye. Yaklaşık 1,5 dakika orta ateşte kavuracağım. Unun rengi dönene dek kavrulması gerekiyor. Kavurmadan eklerseniz unun çiğ bir tadı gelir yerken ağzınıza. O kavrulmuş un kokusunun biraz yerken gelmesi lazım. Unu 1,5 dakika orta ateşte kavurdum. Bu aşamada içerisine buğdayı ekleyeceğim. 1 saat içindeki tüm su gidene dek orta ateşte pişirdim buğdayı. Eğer ki kırık buğday bulamazsanız bu tarifi hazırlamak için pilavlık bulgurla da yapabilirsiniz. Daha az su ekleyerek ben 4 kişilik hazırladım. Bolca çıkıyor. Siz malzemeyi azaltıp çoğaltarak, malzeme dediğim yani buğdayı azaltıp çoğaltarak daha fazla ya da daha az miktarda haşıl çıkartabilirsiniz. Haşıl yöresel bir lezzet. Birçok yörede yapılan bir lezzet. Benim yöremde, benim köyümde de yapılan bu güzel lezzeti sizlere nacizane paylaşmak istedim. Çocukluğumda evimizde yapılırdı. Ben de kendi evimde çocuklarıma hazırlamak istedim. İçerisine buğdayı ekledim. Unla iyice karışsın diye kaşığın arkasıyla bastırarak karıştırıyorum. Bir keşkek hazırlar gibi hazırlıyorum. İçerisinde sadece et yok. Et sevmeyenler için ya da et yemeyenler için güzel bir keşkek tarifi olarak da görebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Tuzu içine tadına bakarak ekleyebilirsiniz. Tuzsuz yiyenlere fazla gelebilir tuz miktarı. İyice karıştırdım. İstediğim kıvama geldi. Sıra geldi yağını hazırlamaya. 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 kahve fincanı sıvı yağ tava içerisine aldım.
tereyağı, sıvı yağ içerisinde eritiyorum. İçerisine yarım tatlı kaşığı pul biber ekledim. Tereyağı, sıvı yağ içinde eriyip köpük köpük olduktan sonra altını kapatıyorum ocağın ve bu güzel lezzeti, bu güzel yöresel lezzeti servise alıyorum. Haşılı daha önce görmediyseniz ya da yemediyseniz ilk defa bu videoda görüyorsanız lezzeti benden garanti bir tarif sizlere sunmak istedim. Kanalımda birçok pratik tarif var ve hepsi de her bütçeye uyabilecek tarifler. Bu tarif hem yöresel hem de her bütçeye uyabilecek bir lezzet. Hem çok doyurucu tutuyor hem de çok lezzetli, güzel bir tarif. Hazırladığım haşılı bir tabağın içerisine alıyorum. Tabak servis tabağı olarak kullandım. Hemen hemen hepsini tabak içerisine alacağım. Kaşıkla ortasını açıyorum. Ortasına yoğurt dökeceğim. Evde kendi hazırladığım yoğurdu bir torba içerisine aldım. Ufaktan bir süzme yoğurt gibi hazırladım. Dışarıdan almamak için. Gayet de güzel olmuş. Üstüne biraz hazırladığım yoğurttan ekledim. Kenarlarını düzeltiyorum. Eğer ki yöresel lezzetler seviyorsanız zaten içerisindeki malzemeler yok denecek kadar az. Bu tarifi denemenizi sizlere öneririm. Üstüne sıvı yağ ve tereyağı karışımını döküyorum. Ben çok fazla yağlı sevmiyorum. Aslında görseli sizlere biraz daha hitap etsin diye yağı biraz bol tuttum. Üstüne yağını döküp afiyetle yiyeceğim. Bir parça üstüne varsa bu şekilde cevizde serpebilirsiniz. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan tarifin malzemelerine bakabilirsiniz. Lezzeti benden garanti olan çocukluğumdan kalma bu güzel lezzeti sizlerle bugün paylaşmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Yumuşacık lezzetiyle çiğnemeye bile gerek olmayan haşılı, daha önce hiçbir yerde görmediyseniz ve hiç yemediyseniz bir defada olsa denemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldim. Başka bir videoda buluşmak üzere.